Almanya'da bir göçmen çocuğu. Tek bir gayesi var. İyi futbol oynamak. Yaptığı tek şey sabahtan akşama dek futbol oynamak. Tek bir hedefi var. Zidane gibi oynamak. 1988 yılında Almanya'da memleketinden uzakta bir gurbetçi olarak doğan bu çocuk yıllar sonra kendi memleketinin en büyük kulüplerine transfer edilmek istendiğinde o kulüpler o çocuğu bu çocuktan futbolcu olmaz, bu çocuk çok cılız, bu çocukta futbolcu tipi yok gibi söylemlerle reddetti. O çocuk nedenli büyük bir hata yaptıklarını yıllar sonra hepsine tek tek ispatlayacaktı. Bugün Mesut Özil'in hikayesine bakıyoruz. Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Almanya'da Gelsenkirchen'da dünyaya geliyor. Ailesi aslen Zonguldak Devrekli. 1970'lerde ise Almanya'ya göç etmişler. Babası Mustafa Özil pek çok işte çalışmış. Başlangıçta bir deri fabrikasında çalışmaya başlamış. Ardından kafe, büfe, bilardo salonu gibi yerleri işletmiş. Sonrasında ise Opel'in otomobil fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlamış. İşsiz kalıp sıkıntı çektikleri dönemler de olmuş ama babası ailesini ayakta tutmak için bir hayli çabalamış. Diğer tarafta annesi Gülizar Özil de eşine destek olmuş ve o da okullarda temizlik görevlisi olarak çalışmış. Hem de günde 2 vardiya olarak. Sabah 7'de başlayıp akşam 16'ya kadar, ardından da 19'da 22 arası. Günde toplam 12 saat. Mesut Özil'in ayrıca Mutlu isminde bir abisi ve Neşe ile Duygu isminde de kardeşleri var. İşte 6 kişilik bu aile maddi sıkıntılardan ötürü Mesut'u anaokuluna bile gönderememiş. Mesut ise tüm bu zorluklara rağmen tam anlamıyla bir futbol sevdalısı ve hayatında futboldan başka bir şey yok o dönem. Gelsenkirchen'da yaşadıkları dönem günde her gün en az 5 saat futbol oynuyor. Önce okula gidiyor her gün. Okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla sokakta futbol oynuyor. Sokakta futbol oynadıktan sonra da akşam kulübe antrenmana gidiyor. Hatta yaz aylarında günler uzun olduğu için kulüpten sonra tekrar sokağa gelip tekrar sokakta bile futbol oynuyor. Ve tek bir hayali var. Hayran olduğu Zinedine Zidane gibi oynamak. Sırf kendini zorlamak için kendisi 11 yaşındayken kendisinden 6-7 yaş büyük çocuklarla 17-18 yaşındaki çocuklarla futbol oynuyor. Verdiği röportajlarda o dönem oynarken koşullarında iyi olmadığını söylüyor. Her taraf taştı, taş üzerinde oynuyorduk. Çok kötüydü. Ama tüm bu olumsuz koşullar benim daha da gelişmemi sağladı diyor. Gelsenkirchen'da oynadıktan sonra Schalke, Nord ve Falke Gelsenkirchen takımlarında oynuyor. Bu takımlarda altyapıda oynadıktan sonra Rot-Weiss Essen takımının altyapısına geçiyor. Bir süre sonra bu takımdan kendisine profesyonel sözleşme talebi geliyor. Takım Almanya'da 2. ligde oynayan bir takım. Babası bu teklifi geri çeviriyor ve oğlunu alıp Schalke 04'ün U19 takımına götürüyor. Mesut Schalke'de U19 takımında oynamaya başlıyor ve 2006 yılında da A takımına yükseliyor. Bu arada muhtemelen sizin de daha önce duyduğunuz bir bilgi, başlangıçta da bahsettim. Schalke'de oynadığı dönem Mesut Galatasaray ve Beşiktaş'a öneriliyor. Fakat çok cılız olduğu ve futbolcu tipi olmadığı gibi gerekçelerle bu teklif kabul edilmiyor. İşte bir kere daha Türk futbolunda yer alan insanların muhteşem öngörüsü. Mesut röportajlarında Schalke'de oynadığı dönem teknik direktör Norbert Elgerd'in ona çok büyük katkılar sağladığını söylüyor. Ayrıca bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Cassio Lincoln'den de çok şey öğrendiğini, onunla da ilişkilerinin çok sağlam olduğunu dile getiriyor. Yine Schalke'de oynayan milli futbolcularımız Hamit Altıntop ve Halil Altıntop da Mesut'a o dönem önemli düzeyde destek vermiş. Schalke'nin ardındansa Mesut'un durağı 2008 yılında Werder Bremen oluyor. Werder Bremen'da 2,5 yıllık başarılı bir dönem geçiriyor. 2010 yılında Alman milli takımıyla yer aldığı Dünya Kupası ise onun yıldızını ciddi derecede parlatıyor. Aynı yıl Altın Top'a aday gösterilen isimler arasında yer alıyor. 2010 yılında Almanya milli takımında yıldızının parladığını söyledim ama aslında 2010 yılında Almanya'da oynamaya başlaması, bunun öncesi süreci bir hayli tartışılan bir süreç olmuştu bildiğiniz gibi. Mesut'a Türk milli takımından da teklif gitmiş fakat Mesut Almanya'yı tercih etmişti. Bu kararı alırken ailesine de danıştığını, hepsinin tek tek fikirlerini dinlediğini dile getiriyor Mesut. Annesi ve amcası Türk olduğumuz için ve bizim aslında memleketimiz Zonguldak olduğu için, dedelerin, nenelerin oralı olduğu için Türk milli takımında oyna diyorlar. Babası ise Mesut'un Almanya'da doğup büyüdüğünü, futbola dair her şeyi orada öğrendiğini, dolayısıyla Almanya'da oynaması gerektiğini söylüyor. Abisi Mutlu da futbolla ilgilenen bir isim ve o da babasını destekliyor. Fakat konuya daha profesyonel bir açıdan yaklaşıyor. Diyor ki Mesut'un Almanya milli takımıyla birlikte dünya çapında başarılar yakalama ihtimali
Türk milli takımıyla yakalama ihtimalinden daha yüksek. Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda bir üçüncülüğü var ama Alman milli takımının bu zamana kadar 3 tane Dünya Kupası var. Ve mevcut duruma da bakarsak yine mevcut futbol durumuna ülkelerdeki Almanya'nın başarı yakalama ihtimali daha yüksek diyor. Ne yazık ki bu yapılan tespit doğru bir tespit. Mesut Almanya'da doğup büyüdüğü için, futbolu burada öğrendiği için kendimi bir Alman gibi hissediyorum diyerek Alman milli takımını tercih ediyor. Mesut'un bu kararına Türkiye'den sert tepki gösteren pek çok kişi oluyor. Hatta Mesut'un kendi internet sitesine birçok hakaret mesajı yazılıyor ve site kapatılıyor. Fakat her şeye rağmen abisinin söylediklerindeki haklılık payını İlerleyen yıllar bize net şekilde gösteriyor. 2010 yılında Mesut Almanya ile Dünya Kupası üçüncülüğü yaşarken ve tüm dünyaya, milyarlarca insana futbolunu izlettirirken Türkiye ne yazık ki bu Dünya Kupası'na katılamıyor bile. İşte Bremen'deki başarıları ve Dünya Kupası'nda kendini göstermesi, Dünya Kupası'ndaki başarıları dünya tarihinin belki de en büyük futbol kulübü olan Real Madrid'in de ilgisini çekiyor. Bunun üzerine Ağustos 2010'da Real Madrid'de 6 yıllık bir sözleşme imzalıyor. Yıllık 5 milyon euro alacağı bu sözleşme neticesinde Real Madrid tarihinin ilk Türk futbolcusu oluyor. Bu imzayı atmasında Real Madrid'in çok büyük bir kulüp olmasının yanı sıra Jose Mourinho'nun aşırı ısrarları, aşırı isteği ve tabii ki Zidane faktörü var. Mesut'un Zidane'a olan sempatisinden, onu bir idol olarak gördüğünden bahsetmiştim. İşte o dönem Jose Mourinho'nun teknik direktör yardımcısı Real Madrid'de Zinedine Zidane. Mesut, idolümle tanıştığım o anı unutmayacağım diyor röportajlarında. Mourinho'nun yardımcılığını yapıyordu, soyunma odasında bizimleydi ve onu gördüğümde gerçekten ellerim titriyordu diyor. Çocukken formasını giydiği, hayaller kurduğu, hayalinde birlikte futbol oynadığı o insan karşısında duruyor. Ve bu kez aynı takım için birlikte savaşıyorlar. Birisi oyuncu, biri de teknik direktör yardımcısı olarak. Real Madrid'de 3 sene oynayan ve yine büyük başarılara, çok güzel istatistiklere imza atan, İspanya'da La Liga şampiyonluğu gören Mesut, Arsenal'a, Londra ekibine 50 milyon euro karşılığında transfer oluyor. Bu transfer Real Madrid tarihinde o döneme kadar yapılan transferler arasında Real Madrid'in kasasına en çok para sokan transfer oluyor. Arsenal açısındansa transfer tarihinde Arsenal'ın en çok ödediği ücret olmuş oluyor. 2014 yılındaki Dünya Kupası'ndaysa Mesut bu kez çok daha büyük bir başarı yakalıyor ve Almanya ile beraber dünya şampiyonu oluyor. Şampiyonluk neticesinde aldığı primi ise 23 Brezilyalı çocuğun ameliyatlarında kullanılmak üzere bağışlıyor. Mesut'un Arsenal'da oynadığı dönemde 2018 yılında Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çekildiği bir fotoğraf var. Fakat bu fotoğraf bildiğiniz gibi büyük eleştirilere sebebiyet verdi. Fotoğraf Almanya'da ciddi derecede tartışıldı ve Mesut çok ciddi şekilde eleştirildi. 2018 Dünya Kupası'nda da bir önceki şampiyon olan Almanya grup aşamasında elenerek adeta bir fiyaskoya imza attı. Ve bu başarısızlıkta da fatura kesilen oyunculardan bir tanesi Almanlar tarafından Mesut'tu. Merkel bu fotoğrafın doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmıyorum ama konunun tartışılma biçimi hoşuma gitmedi diyerek Mesut'a belirli ölçüde destek verdi. Eğer Almanya'da yaşayan bir göçmen herhangi bir şekilde kötü hissediyorsa kendini, baskılara maruz kaldığını hissediyorsa bunu oturup düşünmemiz gerekiyor dedi. Mesut ise Temmuz 2018'de yaptığı açıklamayla Alman milli takımını tüm bu baskılar neticesinde bıraktığını açıkladı. Yapmış olduğu açıklamada şu şekildeydi. Alman Futbol Federasyonu'nun ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya milli takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı almak gerçekten çok zordu. Çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi verdim. 2009'dan beri başardıklarımın unutulduğunu ve artık bu takımda istenmediğimi hissediyorum. Bencil davrandılar ve beni politik propagandaya alet ettiler. Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oldum. Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin Alman Leh olarak nitelendirildiğini duymadım. Öyleyse neden Alman Türk olarak tanımlanıyorum? Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi? Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu. Belirttiğim gibi Alman milli takımından ayrıldığında Mesut Arsenal'da oynuyordu. 2018 yılında sözleşmesini 3 sene daha uzatmıştı. 2020-2021 sezonundaysa kadro dışı bırakıldı. Ve 2021 itibariyle de artık Fenerbahçeli, hepinizin bildiği gibi. Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesi noktasında fitili ateşleyen isimlerden bir tanesi de Acun Ilıcalı'ydı. Ali Koç'a, benim bildiğim Ali Koç,
Fenerbahçe'ye Mesut'u getirir demişti canlı yayında. Ali Koç da ilerleyen röportajlarında bunu tabii ki isteyeceklerini, Mesut'un çok iyi bir oyuncu olduğunu, fakat Fenerbahçe'nin mali durumu itibariyle bunun çok da mümkün olmadığını ve zor bir rüya olduğunu dile getirmişti. Gerçekleşirse de ne ala söyleminde bulunmuştu. Ve Ali Koç'un zor rüya olarak nitelediği bu hayal bugün Fenerbahçe için gerçek oldu. Mesut Özil senelik olarak 4 milyon euro alacak. 9 liradan euroya hesaplayacak olursak günde yaklaşık 100 bin lira civarında bir geliri olacak. Bu standart bir gelir. Bunun haricinde oynadığı maç başına 25 bin euro alacak. Lig şampiyonluğunda 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde de 250 bin euroluk bir prim alma durumu var. Tüm bunların dışında 5 milyon euro da imza parası alacağı söyleniyor Mesut'un. Şimdi ilerleyen süreç bize bu rüyanın nasıl bir sonuna biteceğini gösterecek. Türk futbolunda Mesut taze bir kan mı olacak? Türk futboluna yeni bir soluk mu getirecek? Bizim muhteşem maçlar izlememize vesile mi olacak? Yoksa Türk futbolunun bu kaotik ortamı, futboldan daha çok her şeyin konuşulduğu, futbol dışında ne yazık ki her şeyin konuşulduğu, kulüplerimizin doğru dürüst hiçbir başarı elde edemediği bu ortamı Mesut'u da aşağı mı çekecek? Umuyoruz ki iyi ki olur ve Mesut Türk futbolunun ileri gitmesi noktasında tetikleyici bir unsur olur. Bu videomuzun da sonuna geldik. Gelecek videoda görüşüyor olacağız. Hoşça kalın.